Merhaba arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimizi şöyle güzel açık bir pembe ipten başlayacağız. İstediğiniz örgüde uyarlayabileceğiniz güzel bir model. İster lastik olarak kullanabilirsiniz, ister ana model olarak. Çok güzel, uygun bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kullanacağım şişte şöyle göstereyim. 3 numara şiş kullanacağım. Siz ipinizin kalınlığına göre şişinizi ayarlayabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarıma yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Şimdi hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar, ben şöyle şişime birkaç tane ilmek aldım. Küçük bir örnek anlatacağım için. Modelimiz 3 ve 3'ün katlarından oluşuyor ilmek sayımız. Ona göre öreceğiniz örgüye göre ilmek sayısını ayarlarsınız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Şöyle netleştirelim. Evet. İlk ilmeği ters ördüm. Bir sonraki ilmeği hemen düz olarak örüyorum. Şişeme bir tane doluyorum ve aynı ilmeğin içinden geçirerek arkadaki ilmekle beraber düz örüyoruz. 2 ilmeğimizi 3 ilmek yaptık şöyle bu şekilde. Evet. Yine bir tane ters. Sıradakini hemen düz örüyorum. Şişten çıkarmadan ipimi doluyorum. İçinden geçerek ikisini bir düz örüyorum. Bir arkadaki ilmekle beraber. Yine bir ters ilmek ördüm. Sıradakini düz, şişten çıkarmıyorum. İpimi doladım ve arkadakiyle beraber ikisini düz ördüm. Ters. Bir ilmeğimizi ters yaptık. Sıradakini hemen düz ördüm. İpimi doladım ve arkadakiyle beraber düz ördüm. 3 ilmek yaptık. Bakın 2 ilmeği. Aynı şekilde yine bir tane ters yaptım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Şişten çıkarmadan ipimi doladım ve arkadakiyle beraber düz ördüm. Modelin ilk sırası bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. Son ilmeğimizi de ters ördüm. Kenar ilmeğini ördüm ve birinci sırayı tamamladık. Arka tarafa modelimizin arka tarafını çevirdik. Yani ikinci sıramız. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Gördüğünüz gibi sıradaki ilmek düz. Yine düz örüyorum. Şu üçlü ilmeklerimiz var. Üçlünün ilk ilmeğini ters örüyorum. Şu iki tanesini de düz örerek ikisini bir kapatıyorum. Düz olan ilmeğimizi düz ördüm. Şu üçlünün ilk ilmeğini ters ördüm. Ve sıradaki şu iki tane ilmeğimizin ikisini bir düz örerek kapattım. Düz olanı hemen düz ördüm. Sıradakini ters, şu iki tanesini bir düz örerek kapattık. Bu sıramız da bu şekilde devam ediyor. Modelimiz 2 sıradan oluşmakta. Dediğim gibi ister lastik olarak, ister ana model olarak uygulayabileceğiniz çok güzel bir model. Lastik kullanmanıza gerek yok bu modeli yaparken. Çünkü kıvrılma yapmaz. Bu sırayı da tamamladık. Modelimiz zaten 2 sıradan oluşuyor. Şimdi bir kez daha model kurulumuna geçelim. Evet, sıradaki kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimizi ters örüyoruz. Şu şekilde. Buradaki ilmeğimizden bir tane düz ördüm. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Şişten çıkarmadan
ipimi doladım şişe ve arkadaki ilmekle beraber ikisini düz örerek topladım. Yine bakın tersimiz var aralarda birer tane. Tersi ters ördüm. Sıradakini düz ördüm. Şişten çıkarmadan ipimi doladım ve arkadakiyle beraber düz örerek kapattım. Bir ilmek ters ördüm. Düz ördüm. Şişten çıkarmadan ipimi bir kez doladım ve 2 ilmeği bir düz örerek topladım. Evet. Sıradakini ters ördüm. Zaten ters gördüğünüz ilmek bütün sıralarda ters örülecek. Şunlar, şu ara ilmeklerimiz birer tane koymuştuk. Onları. Şimdi şuraya geldiğimizde yine düz ördüm. Şişten çıkartmadan bir kez doladım ve arkadaki ile beraber düz örerek topladım. Evet, sıra sonuna geldik. Bu modelimizin birinci sırası. 2 sıradan oluşuyor modelimiz. Kenar ilmeği de yine düz ördüm ve bu sırayı da tamamladık. Modelimizin arka yüzündeyiz. Yani model kurulumunun ikinci sırası oluyor. Modelimizi tekrar ediyoruz. Sıradaki bakın düz ilmek görünüyor. Onu yine düz örerek aldım. Hemen bir sonrakini ters ördüm ve şu iki tanesini de ikisini bir düz örerek kapattım. Düzü düz ördüm. Şu üçlü ilmeğin ilk ilmeğini ters. Burada şaşırmayın arkadaşlar. Şu üçlü ilmekte ilk ilmeğini ters örüyoruz. Daha sonrakini ikisini bir alarak düz. Düz. Daha sonra bir tane ters. Şu ikisini bir düz ördüm. Aradakini düz ördüm. Şöyle bakın düz gördüğünüzü. Bir tane ters ördüm. Evet. Tersten sonra şu iki ilmek var. Onun ikisini bir düz örerek kapattım. Düz ördüm bir tanesini. Ters. 2 ilmeği düz ördüm. Son ilmeği de yine düz ördüm ve kenar ilmeğimizi düz olarak ördüm. Modelimizin 2 tane model kurulumu yaptık. Bakın şu şekilde. Şöyle netleştirelim. İsterseniz bir tane daha hemen kurulumuna başlayalım. Daha sonra ben büyük bir parçada size göstereyim nasıl ilerlemiş halini. Ters ördüm ilk ilmeği, modelimizin yani ilk kurulumu, ilk sırası burası. Şu ilmeğimizi düz ördüm, ipi doladım, şişten çıkarmadan 2 ilmeği bir düz örerek kapattım. Düz ördüm bir ilmek, sıradakini düz ördüm, ipi doladım ve ikisini bir topladım. Düz ördüm bir ilmek, sıradakini düz, şunu ters ördüm, bir sonrakini düz ördüm, şişten çıkarmadan ipimi doladım ve arkadaki ilmekle beraber ikisini bir düz ördüm. Modelimizin ilk sırası bu şekilde. Sıra sonuna kadar geldik. Evet, düz ördüm. İpi doladım, bir sonrakiyle beraber düz örerek kapattım. Ters ördüm. Kenar ilmeğimizi de ördük ve bu sırayı da tamamladık. Bakın modelimiz oluştu. İlerlemiş hali daha da kendini gösterecek. Ben hemen büyük bir parçada yapmıştım. Onu size göstereyim. Bunu şöyle kenara bırakalım. Evet. Bakın şöyle bir büyük parçada yapmıştım. Modelimiz böyle. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Lastik yerine de kullanabileceğiniz kıvrılmayan bir model. Arka yüzü de şu şekilde. Arka yüzü de oldukça güzel. Şöyle temiz. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar.
İstediğiniz örgüde uyarlayabileceğiniz ama özellikle bebek örgülerine daha uygun. Benim çok hoşuma gitti. Pembe ile ben gösterdim. Evet, model böyle. Şöyle yan görüntüsüne de bakın. Bakın her taraftan şöyle güzel bir görüntüsü var. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Görüşlerinizi, önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yorum olarak bana dönerseniz memnun olurum. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.